Hepsi Buradan'ın sunduğu Ne Yapsak'tan merhabalar. Bu hafta yine dop dolu bir ajandayla karşınızdayız. Ama önce Hepsi Buradan'ın 2017 yılından beri desteklediği girişimci kadınlardan, daha doğrusu girişimci kadınlara teknoloji gücü programından bahsetmek istiyorum. Bu program e-ticarette girişimci kadınları destekleyen ilk program aynı zamanda ve bu yıl 8. yılını kutluyor. 8 yıl boyunca 63 binden fazla girişimci kadına ve 300'ü aşkın kadın kooperatifine destek verdi. Kadın girişimcilerin 68 milyondan fazla ürünü Hepsi Burada üzerinden milyonlarca müşteriye ulaştı. 2017'de platformda sadece kadın girişimci oranı %9 iken bugün %24'e ulaştı. Yani Hepsi Buradan'ın satıcılarının %24'ü. Yani 4 aktif satıcıdan bir tanesi artık kadın. Ve her gün kadın girişimci oranı Hepsi Burada da artarken Hepsi Buradan'ın 2030 yılına kadar hedefi ise 120 bin kadın girişimciyi e-ticaret ekosistemine kazandırmak ve kadın markalarının global ölçekte büyümesini sağlamak ve onları desteklemek. Siz de girişimci bir kadınsanız Hepsi Burada da yerinizi alabilirsiniz. Ya da kadın girişimcileri desteklemek istiyorsanız Hepsi Burada da kadın girişimcileri destekleyebilirsiniz alışveriş yaparak. Benim şu anda boynumda bulunan bu ipek eşarpta bir kadın girişimcinin emeğiyle üretilmiş ve Hepsi Burada da satılıyor. Evet, hemen konserlerimizle başlayalım. Bakalım bu hafta öne çıkan konserler neler? 21 Haziran'da Duman Küçük Çiftlik Park'ta. Müziğin yanındayız, sessizliğin karşısında diyen Küçük Çiftlik Park'ta şehre ve hayata ses veren konserler Duman'la devam ediyor. 21 Haziran'da Duman Küçük Çiftlik Park'ta olacak ve biletler hem Biletix'te hem de Küçük Çiftlik Park gişesinde bulunabilir. 25 Haziran'da Yüksek Sadakat ve Özge Fışkın var. 26 Haziran'da ise Can Ozan ve Sedef Sebüktekin konserleri Küçük Çiftlik Park'ta, daha doğrusu Küçük Çiftlik Bahçe'de bizimle olacak. Kendine has Sunar Küçük Çiftlik Bahçe serisi böylece bu yaz oldukça şehri hareketlendirecek gibi görünüyor. Biletler Biletix'te satışta ve Küçük Çiftlik Park gişesinde bulunabilir. Küçük Çiftlik Park'la başladık. Küçük Çiftlik Park'la devam edelim madem. Ve artı bir iftarla Sunar metal efsanesi Megadeth ne zaman İstanbul'da? 22 Eylül 2025'te Küçük Çiftlik Park'ta olacak. Biletler satışa çıktı. Siz de metal seviyorsanız bence bu konser kaçmaz. Yazın öne çıkan konserlerinden biri olacak belli ki. Bakalım Açık Hava Tiyatrosu'nda neler var? The Imperial Russian Ballet Company Kuğu Gölü Balesi'ni ikinci kez 20 Haziran akşamı Harbiye Açık Hava sahnesinde sahneleyecek. Bu önemli gösterilerden bir tanesi bence. Bu yazın önemli etkinliklerinden bir tanesi. Yine Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 21 Haziran akşamı İBB Orkestralar Müdürlüğü Dünya Müzik Günü programı var. 22 Haziran akşamı Saatleri Ayarlama Enstitüsü var. Serkan Keskin'in bu tek kişilik dev kadroyla oynadığı Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü şimdiye kadar izlemediyseniz ya da bir de açık havada izleyeyim diyorsanız 22 Haziran'da saat 21'de Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Ve 23 Haziran akşamı Kazım Koyuncu Anma Günü var. Kazım Koyuncu'yu, Karadeniz müziğini seviyorsanız anmak için ve tekrar dinlemek için de tüm bu türküleri önemli bir fırsat bence. Nurlar içinde yatsın bu arada, Kazım Koyuncu'yu da rahmetle analım. Ve 25 Haziran akşamı Aşk Biter Mi var. Aşk Biter Mi'yi de sezonda izlemediyseniz yaz sahnesi, açık hava sahnesinde Harbiye Açık Hava'da 25 Haziran'da izleyebilirsiniz. Hatta bu hafta Londra'da önemli bir tiyatroda da Aşk Biter Mi sahnelendi ve ilgi gördüğünü de ben sosyal medya hesaplarından gördüm. 26 Haziran'da saat 21'de Star Wars Empire Strikes Back'in konser var. 27 Haziran saat 21'de Zara, 28 Haziran'da Haluk Levent'in 30. yıl konseri var. 29 Haziran'da An Epic Symphony Cem Adrian'la birlikte olacak ve 30 Haziran'da yine saat 21'de An Epic Symphony Manga ile birlikte Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Böylece bu yaz açık hava sahnesindeki en azından bu hafta ve önümüzdeki haftayı kapsayan konserleri de söylemiş olduk.
Evet, Harbi Açık Hava'dan sonra hadi şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ne geçelim. Bakalım Atatürk Kültür Merkezi'nde bu hafta neler var? Atatürk Kültür Merkezi'nde 24 Haziran saat 20'de İstanbul Filarmoni Derneği'nin 80. yıl konseri var. Bir Yaz Gecesi Rüyası sahne müziği Opus 61 Türkiye premieri gerçekleşecek. Ve bir anma konseri. Evet, Açık Hava Tiyatrosu'nda Kazım Koyuncu'yu anma konseri vardı. Kaya'nın 10. yıl anma konseri de Atatürk Kültür Merkezi'nde 25 Haziran saat 20'de gerçekleşecek ve yine İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'yla Rossini Gecesi var. 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında dediğim gibi. Ve geçen yıl hatırlıyorsanız Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası unutulmaz bir Requiem konseri vermişti ve unutulmaz bir yorumdu gerçekten. Bu sefer de Rossini Gecesi ile 53. İstanbul Müzik Festivali Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın konseriyle kapanıyor. 54.'yü de sabırsızlıkla bekliyoruz şimdiden. Sevgili İKSV ve sevgili Efruz Çakırkaya İstanbul Müzik Festivali Direktörü inanılmaz, her zamanki gibi unutulmaz konserler izletiyor, dinletiyor bize ve hızla devam ediyor İstanbul Müzik Festivali. Evet, bir konserde sevgili Fazıl Say'dan Fazıl Say'ın programı zaman zaman yer veriyoruz. Biliyorsunuz çok hareketli, sürekli her gün başka bir şehirde, hatta her gün başka bir ülkede konserde. Geçtiğimiz hafta da Fazıl Say'ın konseri İstanbul'daydı. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Kamerata Salzburg'da verdikleri muhteşem bir konserdi. Mozart'ı efsane çaldılar. Müzik Festivali'nin 53. yılında bence unutulmaz konserler arasına girdi. Fazıl Say'la birlikte seslendirdikleri ilk bölüm gerçekten muhteşemdi. Seyirci sesini çıkarmadı, çıt çıkarmadı, hatta nefesini tuttu da dinledi. Dolayısıyla şimdi Fazıl Say'ın da 21 Haziran'da İznik'te vereceği konserin haberini verelim istiyorum. 21 Haziran'da Fazıl Say yeni bestesiyle İznik'te konser verecek. İznik için bestelediği İznik türküsü ilk kez İznik Gölü'nün kenarında Fazıl Say'ın muhteşem yorumuyla muhteşem bestesini dinleyeceğiz. Çok merak ediyorum gerçekten ben de bu besteyi ve ben de orada olacağım. Hatta Fazıl Bey'le bir röportaj da yapacağız tekrar bu İznik türküsü üzerine ve yeni projeleri üzerine. Neticede bu antik şehirler üzerine yapılan besteleri ben ayrıca çok önemsiyorum. Ülkemiz için, ülkemizin güzelliklerini, tarihini, derinliğini, felsefesini dünyaya aktarmak için de çok önemli bir fırsat. Müzik, notalar ve elbette dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say'dan bu bestenin ve yorumun gelmesi ayrıca çok önemli ve çok kıymetli. Fazıl Say 21 Haziran saat 21'de İznik Sahil Meydanı'nda İznik türküsünü seslendirecek. Kendi bestesi olan İznik türküsünü seslendirecek. Tüm İzniklileri, tüm Bursalıları, tüm İstanbulluları da bekliyor. Bu arada bu konserde Fazıl Say'a soprano Görkem Ezgi Yıldırım eşlik edecek. Önümüzdeki haftalarda zaten hem Fazıl Bey'le hem Görkem Ezgi Yıldırım'la röportajımızı Aysun Öz'de başka şeylerde izleyeceksiniz. İznik'ten Gazi Magusa'ya gidelim. Ne dersiniz? Gazi Mausa Belediyesi tarafından bu yıl 25. kez Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali düzenleniyor. Memleketin her köşesinde düzenlenen kültür sanat festivalleri, sanat festivalleri çok kıymetli. Mausa'da, Yavruvatan, Kıbrıs'ta Gazi Mausa Belediyesi'nin düzenlediği bu 25.si düzenlenen Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali de çok kıymetli. Neler var? Oldukça da geniş kapsamlı bir festival olmuş şöyle bir baktığımda. Açılışı adamlar yapıyor. Açılış konseri 25 Haziran'da Türkçe alternatif rock müziğin önde gelen gruplarından adamlarla Otello Kalesi'nde bir konser var. Konser ücretsiz bu arada, onu da söyleyelim hemen. 30 Haziran akşamıysa Otello Kalesi'nde Prag Cello Quartet sahne alacak. Bu da çok güzel. Celtic Legends İrlanda'nın ritmini Salamis Antik Kenti'nde seyircilerle buluşturacak. Senenat Bağcan Otello Kalesi'nde yine 3 Temmuz akşamı sahne alacak. Magnetic Faces ve Ezgi Akdürgen de festivalde 4 Temmuz'da yine Otello Kalesi'nde sahne alacak. Ve daha pek çok etkinlik var bu kapsamda. Gazi Mausa Kültür Sanat Festivali'nin ayrıntılarını belediyenin sosyal medya adreslerinden de takip edebilirsiniz. Temmuz'a kadar, hatta Temmuz ortasına kadar devam eden güzel bir
festival. Evet, buradan nereye geçiyoruz? Hatta Candan Erçetin de sahne alacakmış. Bakın bayağı sanatçı var dediğim gibi, söyle söyle bitmez. Önümüzdeki haftalarda ileriki konserleri de zaten söyleriz. Ve AKM'de neler var? Devam ediyoruz. 26 Haziran akşamı saat 20'de hayatı hikaye olan adam Sait Faik var. Tiyatro oyuncusu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özülgün'ün kaleme aldığı ve oynadığı hayatı hikaye olan adam Sait Faik isimli tiyatro oyununda büyük usta Sait Faik'in öykülerindeki kahramanların peşine düşüyor. Güzel bir Sait Faik yorumu gibi görünüyor. Ben izlemedim ama merak ettim doğrusu. 26 Haziran akşamı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda olacak. Hayatı hikaye olan adam Sait Faik. Ve 27 Haziran'da saat 18.30'da yine AKM tiyatro salonunda Anadolu Ateşi Tramp Dans Okulu yıl sonu gösterisi varmış. Ve 28 Haziran'da hem saat 13'te hem de 19.30'da yine Anadolu Ateşi Marmara Dans Okulu yıl sonu gösterisi varmış. Ve Kaotik Kentin Gölgesinde Manzara 20 Haziran ve 5 Temmuz tarihleri arasında AKM Galeri'de olacak bu sergi. Bir sergi haberi de böylece vermiş olalım. Sanat üretiminde insan bir parçası olduğu doğayla kurduğu ilişki ve çözümlemelerle gerçeklik arayışını sürdürüyor diye başlayan metinde aslında nesne, figür, soyutlama mantığıyla çalışan sanatçıların Batı modern sanatıyla kurduğu ilişkiyi çağdaş Türk sanatında manzara kavramıyla birleştiriyorlar. Değişik, güzel bir sergi. Küratörlüğünü Füsun Çağlayan ve Figen Batı'nın üstlendiği sergide kimler var? Gülden Altun, Figen Batı, Füsun Çağlayan, Hülya Düzenli, Talat Enlil, Berna Erkün ve daha pek çok sanatçı da bu sergide yerini alıyor. Kaotik Kentin Gölgesinde Manzara 20 Haziran'la 5 Temmuz tarihleri arasında AKM Galeri'de olacak. İzlenebilir. Ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar kökenli ressam Ömer Onay'ın 40 yılı aşkın sanat serüveninden çeşitli kesitleri, çeşitli eserlerin sunulduğu sergisi de yine AKM'de olacak. 19 Haziran'la 6 Temmuz tarihleri arasında AKM çok amaçlı salonda gerçekleşecek Ömer Onay'ın bu sergisi. Bilinç Akışı sergisi. Serginin adı da bence çok güzel. Evet, Ömer Onay'ın Bilinç Akışı sergisi AKM çok amaçlı salonda her gün saat 11 ile 19 saatleri arasında 6 Temmuz'a kadar gezilebilir. Buradan da AKM'deki diğer bir sergiyi de duyurmuş olalım. Sergilere devam edeceğiz ama önce araya sinema girelim istiyorum. Geçen haftalarda söylediğim gibi pek çok açık hava sahnesi kuruluyor pek çok şehirde. Dolayısıyla onları takip etmek, açık havada sinema keyfi çok bambaşka. Ben geçen hafta açılan Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki Müzede Suare etkinliğine gittim. Gerçekten de Boğaz'ın en güzel manzaralı yerlerinden biri Sakıp Sabancı Müzesi'nin fıstıklı terası ve o kocaman terasta kurulan kocaman perdede film izlemek, yıldızların altında, hatta ateş böceği de vardı. Böyle bütün film boyunca önümüzde dolandı. Çok keyifliydi. Orada devam ediyor açık hava sahnesi. Müzede Suare 22 Haziran'a kadar devam edecek. Dolayısıyla ondan da hemen hatırlatalım. 20 Haziran Cuma akşamı Charlie Chaplin imzalı Altına Hücum 100. yıl vizyonu öncesi gösterimiyle izleyiciyle buluşacak. 21 Haziran Cumartesi günü yine Oscar Wilde'ın kült eseri Ciddi Olmanın Önemi. Bu da Theatre Live, yani National Theatre Live'ın yapımıyla Türkiye'de ilk kez sergilenecek, ilk kez gösterilecek. O da çok kıymetli. Ve Müzede Suare 22 Haziran Pazar günü 2073 filmiyle de kapanıyor. O yüzden Müzede Suare'nin son günlerini bence kaçırmamak lazım. Bu 3 film de çok ilgi çekici ve önemli filmler. İstanbul'daysanız 20, 21 ve 22'si akşamı Müzede Suare etkinliklerini kaçırmayın bence. Geçen hafta yine söylemiştim. Hatırlatayım, açık hava etkinlikleri kapsamında Ayvalık Açık Hava Film Geceleri de 29 Haziran'a kadar da devam edecek. Nerede olacaktı? Ayvalık Belediyesi'nin yeni binasının Denize Nazır bahçesinde her akşam 21.30'da. Dolayısıyla İstanbul'da Denize Nazır Fıstıklı Teras'ta güzel filmler izleyebilirken Ayvalık'ta da Denize Nazır Ayvalık Belediyesi'nin yeni binasının yanındaki bahçede izleyebilirsiniz açık hava film gecelerini. Ayvalık'tan Ankara'ya gitmek istiyorum ama Ankara'da açık hava film gösterisi söylemeyeceğim. Ankara Film Festivali'nde ulusal yarışmalara
başvurular başladı. Bunu sinemacılar için duyurmuş olayım. Bu yıl 13-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Ankara Film Festivali ve bu kapsamda 36. Ankara Film Festivali'nin ulusal uzun, belgesel ve kısa film yarışmaları için başvuruların başladığını da ve 15 Eylül pazartesiye kadar da devam edeceğini buradan duyurmuş olalım. Sinemayla başlamışken ne izlesek de, yani dijital platformlardaki önerilerle devam edelim. Açık havada film bulamıyorsanız neticede evde de film izlemek artık çok keyifli. Belki patlamış mısır kışlık bir atıştırmalık olabilir ama karpuz eşliğinde, serin serin meyveler eşliğinde, soğuk sular eşliğinde bence film izlemek evde de çok keyifli. Evet, Mubi ile başlamak istiyorum. Çünkü Mubi, David Lynch ve Mark Frost imzalı efsanevi dizi Twin Peaks ve Twin Peaks A Limited Event serisi 13 Haziran'dan itibaren Mubi'de yayına soktu. David Lynch hayranıysanız ve bu dizinin de müptelasıysanız bence Mubi'deki bu fırsat kaçmaz. David Lynch ve Mark Frost'un anlatı sınırlarını zorladığı bu unutulmaz dizinin 35 yıl önce yayınlanan orijinal 30 bölümü ve hikayeyi sürdüren 18 bölümünün tamamı Mubi'de seyirciyle buluşuyor. David Lynch hayranlarına duyurulur. David Lynch'ten Frida'ya gelmek istiyorum. Sanat tarihinden kült bir sanatçının hayatını üstelik iyi çekilmiş bir belgesel niteliğinde yapımla izlemek isterseniz Frida Prime Video'da bir süredir yayında. İzlemediyseniz Frida Kahlo'nun hayatını anlatan bu samimi hikayesini, yolculuğunu Prime Video'da izleyebilirsiniz. Onun dışında bir önerim de Netflix'ten gelsin. Gillian Anderson'un başrolünü oynadığı, daha önce belki izlemişsinizdir çünkü eski bir yapım, The Fall dizisi. 3 sezonu var. Etkileyici bir dizi, sürükleyici bir dizi. Dolayısıyla hani bir diziye başlayayım, 3 sezon izleyeyim, ne izlesem, ne izlesek diyorsanız The Fall Netflix'te yayında. Bir de Squid Game'in yeni sezonunun 27 Haziran'da Netflix'te gösterime gireceğini de buradan hatırlatmış olayım. Hadi şimdi tiyatrolarımıza geçelim. Tiyatrolarda neler var? Önümüzdeki hafta yayında olacak Tiyatro Kooperatifi'nin başlattığı Sahneler Kapanmasın projesini Mert Fırat'la konuştuk. Nasıl bir proje bu? Hangi sahneler kapanmıyor? Nasıl ilerliyor? Biletlerdeki fırsatlar neler? Zaten sadece niye sezonda, kış döneminde açık olsun ki sahneler? Yaz kış açık olsun. Neticede yaz kış şehirdeyiz. Tatile de 1-2 hafta gidiyoruz, geliyoruz. Neticede şehirde etkinlikler devam etmeli ve tiyatrolarımızın da yaşaması için öyle 2 ay, 3 ay kapanmaması gerekiyor. Mert de bunları anlattı. Önümüzdeki haftalarda Aysun Öz'le başka şeylerde Mert Fırat'la röportajımızı da izleyeceksiniz. Ve 29. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk sürpriziyle tiyatro haberlerimize başlamak istiyorum. Evet, daha Ekim'e çok var. 20 Ekim'de başlayacak 29. İstanbul Tiyatro Festivali ama ilk sürprizi de Katedral ve Biz Kimiz oyunuyla olacak. 22-23 Ekim'de Fransız Katalan topluluk Bora Devel'in dansçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve klowları sahnede bir araya geliyor. Biz Kimiz oyunu için. Dolayısıyla Avrupa'nın gözde koreografı Marcos Maro'nun Hollanda'nın köklü dans topluluklarından Scapino Ballet Rotterdam işbirliğiyle Biz Kimiz oyunu Tiyatro Festivali'nde 29. İstanbul Tiyatro Festivali'nde olacak. Bunun da duyurusunu yapalım ve biletler de Paso'da satışa çıktı. Evet, moda sahnesinde neler var bakalım. Evet, moda sahnesi de yazın perdelerini, sahnesini kapatmayan tiyatrolarımızdan bir tanesi. Bu tiyatro kooperatifinin kampanyası, projesi kapsamında 20 Haziran Cuma 20.30'da, 21 Haziran Cumartesi yine 20.30'da Şirreti evcilleştirmek var moda sahnesinde, büyük salonda. 22 Haziran Pazar saat 16'da yine Şirreti evcilleştirmek. 22 Haziran Pazar 20.30'da ise Pınar Fidan stand-up var. Ve moda sahnesinin stüdyosundaysa 21 Haziran Cumartesi günü 20.30'da yabancı Sisyphos Tiyatro'nun yabancı oyunu var. Onu da duyurmuş olalım. Bu arada önümüzdeki hafta Mert'le olan röportajımızda duyacaksınız zaten. Tiyatro meraklıları duymuş da olabilir. Das Das
Avrupa yakasına da geliyor. Hem Nişantaşı'nda Reasürans Çarşısı'nın içerisinde bir sahne açacak. Hem de İstinye Park'ta. Dolayısıyla sahneler gittikçe artıyor. İstanbul'a 2 yeni sahne, 2 yeni Dastas sahnesi de çıkacak. Böylece bizim Dastas için karşıya, burada oturanların, Avrupa yakasında oturanların da karşıya gitmesine gerek kalmayacak ya da bazı oyunlar için gitmek zorunda kalacağız. Olsun, arada bir karşıya geçmek de güzel. Bunu da öncesinden duyurayım röportajdan önce. Evet, sergilere geçelim. Sergilerde neler var? Gece sergi gezmeye ne dersiniz? Neticede gece sergi gezmekte, gece antik şehir gezmekte özellikle yaz aylarında çok iyi fikir. Efes'in gece gezmesi, daha doğrusu Efes'i gece gezebiliyoruz artık. Bu yılda gece gezmek için açıldı. Geçtiğimiz haftalarda çok da yoğun ilgi görüyor Efes Antik Kenti geceleri. Gece yarısına kadar sanat için Arter'de uzun cumartesiler kapsamında bu ay 21 Haziran Cumartesi günü gece yarısına kadar açık. Paribu'nun desteğiyle gece yarısına kadar sanat arter uzun cumartesi uygulaması 21 Haziran'da dediğim gibi yine gezilebilecek uzun cumartesi de güncel sergilerin yanı sıra kütüphane ve kitap evinde 11 ile 24 saatleri arasında ziyaretçiler ağırlanacak. Yine 21 Haziran'da Arter'de çocuklar için resimli günlüğüm, yetişkinler içinse heykellerin müziği başlıklı atölyeler gerçekleştirilecek. Elbette bu uzun cumartesi kapsamında Arter'de rehberli turlarda olacak. Kitap Kulübü'nün yeni buluşması da yine Arter'de uzun cumartesi kapsamında gerçekleşecek. Ücretsiz bir DJ etkinliği var ve en uzun gün ya 21 Haziran, dolayısıyla daha iyi bir gün bulunamazdı herhalde. Cumartesiye de denk gelmesi çok güzel olmuş 21 Haziran'ın ve Arter bunu değerlendirmiş. Ve gece yarısına kadar Arter'de uzun cumartesi etkinliği de tam da gününde gerçekleştiriliyor. Dediğim gibi hem ücretsiz DJ etkinlikleri hem konserler olacak. Bu arada Arter'in yerini biraz zor gidiliyor gibi düşünebilirsiniz ama Taksim'den shuttle'lar var, servisler var. Taksim'den kalkan servis aracıyla Arter'e çok rahatlıkla gelebilir. Dönüşte de yine servis araçlarıyla Taksim'e ulaşabilirsiniz. O yüzden gözünüz korkmasın. Çok da güzel sergiler var bu arada Arter'de. Hem sergileri rehberli turla gezebilirsiniz. Hem çocuklar hem yetişkinler için onun atölyelere katılabilirsiniz. Kitap Kulübü'nün söyleşisi var, DJ müziği var, konser var. Daha ne olsun 21 Haziran için güzel bir etkinlik bence. Ve Mecidiyeköy'e gelelim. Mecidiyeköy sanat açıldı biliyorsunuz. Mecidiyeköy şehrin herhalde en kalabalık semtlerinden bir tanesi. En kalabalık meydanlarından bir tanesi. Ve Mecidiyeköy meydanında kültür sanat ve buluşma noktası olan Mecidiyeköy Sanat'ta küratörlüğünü Laleper Aytey'in üstlendiği Şehrin İtirazı adlı bir sergi var. Bu sergi 14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nden bir seçkiyle İstanbul'a taşınıyor. Dolayısıyla Mecidiyeköy yolunuzun üstündeyse ya da sadece bu sergiyi gezmek için de 14 Eylül'e kadar Şehrin İtirazı sergisini görebilirsiniz. Mecidiyeköy Sanat'ta ücretsiz olarak. Şimdi de Mecidiyeköy'den Adıyaman'a gitmek istiyorum. Niye Adıyaman'a gitmek istiyorum? Çünkü İKSV'nin ortaklaşa projesi kapsamında ülkenin pek çok noktasında pek çok kültür sanat olayı, kültür faaliyeti destekleniyor biliyorsunuz. Biz de Demir Elma Festivali'ne gitmiş ve Demir Elma Festivali'nde de çok keyifli bir röportaj gerçekleştirmiştik. Bir Artvin'de, Hopa'da bir çay tarlasının içinde. Onu da Aysun Öz'le Başka Şeylerin arşivinden bulabilirsiniz. Ortaklaşa projesine, sevgili Özlem Ortaklaşa Projesi'nin direktörü çok da güzel anlatmıştı. Ve Ortaklaşa Kültür Diyalog ve Destek Programı'nın desteğiyle Adıyaman ve Hatay'da yürüyen 2 proje var. Ve bu projeler kapsamında müzikten görsel sanatlara uzanan zengin etkinlikler Haziran ayı boyunca seyirciyle buluşacak. Bu kapsamda Adıyaman'da 20 Haziran'a kadar Perre Çocuk ve Kent Bienali vardı. 25 Haziran'da da Hatay Harbiye Hidrotesislerinde Yeni Yaşamın Filizleri Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestrası Korosu konseri gerçekleştirilecek. Bunların hepsi çok güzel, çok kıymetli. O bölgelerde yapılmış tüm yatırımlar, çocuklara yapılmış tüm destek, özellikle bunlar kültür sanat kapsamındaysa geri dönüşleri çok büyük, çok etkileyici olacaktır diye düşünüyorum.
Daha önce İKSV'nin o bölgedeki çocuklar için bir de enstrüman desteği projesi vardı. O da çocuklar için büyük moral ve motivasyon olmuştu. Ortaklaşa projesi kapsamında da çok güzel şeyler yapılıyor gerçekten. Tekrar hatırlatmış olayım. Hatay Akademi Senfoni Orkestrası Derneği ve Defne Belediyesi'nin Yeni Yaşamın Filizleri Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestrası Korosu projesi kapsamında Ocak-Haziran 2025 tarihleri arasında Hatay'la 60 çocuk enstrüman, solfej ve şan eğitimi dersi aldı. Bu süreçte oluşturulan orkestra ve koro, konuk koro ve sanatçıların katılımıyla 25 Haziran'da Hatay'da Harbiye Hidrotesislerinde bir konser gerçekleştirilecek. O bölgedeyseniz mutlaka bu konsere gidin ve o çocukların yanında olun derim. Çok da güzel olacağına eminim. Onların heyecanına, onların sesine kulak vermek çok önemli. Hatırlatmış olalım. Geçen hafta açılacağını söylemiştik. Bu hafta da açıldığını söyleyelim. İstanbul Modern'in yeni sergisi açıldı. Ali Kazman'ın Aklın Manzaraları sergisi. İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi'ndeki Aklın Manzaraları sergisi bugüne kadar insan faaliyetlerinin anlamına dair temel sorular etrafında üreten ve günümüzün önüne gelen mercek tabanlı sanatçılarından Ali Kazman'ın yazarın zihnini manzara resmi metaforuyla gözler önüne seren çalışmalarına odaklanıyor diye de İstanbul Modern'in bülteninde bir açıklama yapılmış. Ali Kazman'ın bu sergisini açılış gününde hızlıca bir çekim sonrası hızlıca gezdim ama o tüm günün yorgunluğuyla izlemek çok keyifliydi, fakat tekrar gidip o videoları insanın faaliyetleri üzerine, aslında biraz da dirayeti üzerine pek çok şey düşünüyorsunuz o serginin içerisinde. Mutlaka gidin, o videoları uzun uzun izleyin. Günümüze dair çok çıkarımlarda bulunacaksınız. Pek çok noktaya aklınız fikriniz gidecek. Pek çok şeyi sorgulayacaksınız. O yüzden Ali Kazman'ın İstanbul Modern'deki Aklın Manzaraları sergisini mutlaka gezin. Hatta ben bu hafta sanatçı bir arkadaşımla da tekrar gidip hem Aklın Manzaralarını hem de süregelen diğer sergileri tekrar gezeceğim. Zaten yazın müze gezmekten daha iyi, gündüz özellikle sıcakta, müze gezmekten daha iyi bir faaliyet var mı bilmiyorum. Özellikle de Boğaz'ın kenarında hem biraz iyot almak için hem de sanatla beslenmek için İstanbul Modern iyi bir alternatif. Hazırda Ali Kazman'ın yeni sergisi açılmışken. Evet, daha söylenecek çok etkinlik var tabii ki ama bu haftalık bize ayrılan sürenin, daha doğrusu sevgili editörlerimin, sevgili arkadaşlarımın çok konuştun yeter bu kadar dediklerini, bunu nasıl montajlayacağız dediklerini duyar gibi oluyorum. Önümüzdeki hafta yine Hepsi Burada'nın sunduğu Ne Yapsak da buluşmak üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve önerilerde de bulunmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, iyi haftalar.